Merhaba dostlarım. Bu videoda yine bir ikon haline gelmiş Texas katliamının kamera arkasında neler olmuş ona odaklanacağız. Leatherface hakkında şimdiye kadar hiçbir yerde duymadığınız ilginç bilgileri duyduğunuzda çok şaşıracaksınız. Kahvelerinizi, çaylarınızı, yanına da abur cuburları hazırladıysanız film hakkında şimdiye kadar anlatılmayanlar videomuz başlıyor. İyi seyirler. Bir grup genç arkadaş Texas'ın kırsal bölgesinde uzun bir araba yolculuğuna çıkarlar. Amaçları Sally ve Franklin'in büyük babalarının mezarının yer aldığı yeri ziyaret etmektir. Yol boyunca bir otostopçu alırlar. Ancak bu kişinin tuhaf ve rahatsız edici davranışları onları endişelendirmiştir. Otostopçunun arabanın içinde kendine zarar vermesi ve Franklin'i yaralamasının ardından gençler onu arabadan atarak yollarına devam ederler. Bir süre sonra gençler benzin bulmak için bir mola verirler ve yakındaki bir çiftlik evine yönelirler. Ancak bilmedikleri şey bu evde insanları acımasızca katleden sadist bir aile yaşamaktadır. Ailenin en tehlikeli üyesi ise Leatherface yani deri surattır. Kurbanlarının yüzlerinden yapılmış maskeler takan devasa bir katildir. Leatherface kurbanlarını avlamak ve öldürmek için bir motorlu testere kullanır. Film grubun bu tehlikeli bölgeye adım atmasıyla tamamen bir hayatta kalma mücadelesine dönüşür. Grubun her üyesi tek tek Leatherface ve ailesi tarafından öldürülürken sadece Sally hayatta kalmayı başarır. Film boyunca korku ve gerilim artarak devam ederken Sally'nin son mücadelesi ve Leatherface ile olan yüzleşmesi filmin unutulmaz sahneleri arasında yer almaktadır. Sally, Leatherface'in pençesinden kaçarak bir kamyonetin arkasına atlar ve çığlıklar içinde uzaklaşırken film Leatherface'in elindeki motorlu testere ile delice dans ettiği sahneyle sona erer. Filmin bu temel hikayesi izleyiciyi baştan sona gerilim içinde tutuyor. Leatherface ve ailesinin acımasızlığı, kırsal Texas'ın izole yapısı ve filmin karanlık atmosferi izleyiciye neredeyse boğucu bir deneyim yaşatmaktadır. Gelin şimdi bu filmin kamera arkasında neler olmuş, şimdiye kadar anlatılmayanlar neler varmış bir bakalım. Film daha çekilmeden önce yönetmenin psikopat bir düşüncesiyle ortaya çıkmıştı. Tobe Hooper, Leatherface'in motorlu testereyi kullanma fikrini bir Noel alışverişi sırasında yaşadığı anlık bir deneyimden aldı. Alışveriş merkezinde yoğun bir kalabalıkla boğuşan Hooper bir anda kaçmak için motorlu testereyi eline alıp kalabalığın arasından geçme hayali kurmuştu. Bu an filmin en önemli unsuru olan motorlu testereyi kullanma fikrini doğurmuştu. Texas testere katliamı sadece $140.000 oldukça düşük bir bütçeyle çekildi. Bu filmin yaratıcı ekibini zorlasa da aynı zamanda onların daha yaratıcı çözümler bulmasını sağladı. Tüm ekip bütçeyi dengelemek için fedakarlıklarda bulunmak zorundaydı. Bazı oyuncular ödeme almak yerine filmden kar payı almayı kabul etti. Ancak bu süreçte film beklenmedik bir başarıya ulaştığında bu kazanç paylaşımı beklenenin çok altında oldu. Film Texas'ın yaz sıcağında yaklaşık 40 derece sıcaklık altında çekildi. Çekimlerin çoğu dış mekanlarda yapıldığı için oyuncular ve set ekibi aşırı sıcak nedeniyle çok zorlandılar. Özellikle Leatherface'in maskesini takan Gunnar Hansen için bu sıcaklar dayanılmaz bir hal aldı. Maske deriden yapıldığı için çok terletici ve ağırdı. Hansen'ın sette bazen baygınlık geçirdiği ve bu nedenle daha agresif ve öfkeli bir performans sergilediği söylenmektedir. Leatherface karakterini canlandıran Gunnar Hansen, karakterin nasıl konuşacağına dair özgün bir yaklaşım geliştirdi.
Hansen, Leatherface'in zihinsel engelli olabileceğini düşünerek karakterin kelimeler kullanmaması gerektiğine karar verdi. Bu yüzden film boyunca Leatherface sadece hayvansı hırıltılar ve çığlıklar atıyor. Bu sessizlik karakterin daha korkutucu ve tehditkar olmasını sağladı. Gunnar Hansen karakterin deriden yapılmış maskesini ve kanlı kıyafetini tüm çekimler boyunca değiştiremedi. Bu bütçenin kısıtlı olmasından kaynaklanıyordu. Çünkü kostümü temizlemek için zaman ve kaynak yoktu. Bu yüzden Hansen sette uzun süre kirli ve kötü kokan kostümüyle çalıştı. Filmin sonunda kostüm ter, kan ve çamurla kaplıydı. Bu da Hansen için fiziksel olarak çok zorlayıcıydı. Film 32 gün boyunca neredeyse her gün çok uzun çalışma saatleriyle çekildi. Ekip günde 16-18 saat arası çalışmak zorunda kaldı. Bu da setin oldukça gergin olmasına neden oldu. Özellikle filmin final sahnesinde kullanılan akşam yemeği sekansı tam 27 saatlik kesintisiz bir çekimle tamamlandı. Bu uzun ve stresli çekim sürecinde oyuncuların performansları daha doğal ve korkutucu hale geldi. Çünkü hem fiziksel hem de zihinsel olarak bitkin düşmüşlerdi. Filmin bütçesi çok düşük olduğundan yapımcılar maliyeti karşılamak için sık sık mücadele etti. Bu da birçok işçinin maaşlarını geç almasına neden oldu. Hatta Gunnar Hansen dahil bazı oyuncular ve ekip üyeleri film çekildikten sonra bir süre ödemelerini alamadılar. Yapımcılar sonradan filmden elde edilen gelirle bu borçları ödediler. Ancak bu süreç herkes için oldukça stresliydi. Sette kullanılan hayvan kemikleri ve çürük etler filmin gerçekçiliğini artırmak için kullanıldı. Ancak bu malzemeler aşırı sıcaklık altında çabucak bozulduğu için sette dayanılmaz bir kokuya neden oldu. Çekim sırasında oyuncular setteki kötü kokular nedeniyle mide bulantısı yaşadılar ve sürekli kusma noktasına geldiler. Özellikle akşam yemeği sahnesinde kullanılan masa dekorasyonu gerçek hayvan parçaları ve çürümüş etlerden oluşuyordu. Bu da sahnenin sinir bozucu atmosferini arttırdı. Leatherface karakterini canlandıran Gunnar Hansen rolüne hazırlanırken fiziksel ve psikolojik olarak oldukça yoğun bir süreç geçirdi. Yönetmen Hopper Hansen'a Leatherface'in zihinsel bir engelli olduğunu söyleyerek karakterin bu yönde geliştirilmesini istedi. Hansen karakterin konuşmama ve sadece hayvani sesler çıkarma fikrini benimsedi. Ayrıca Leatherface'in giydiği ağır ve sıcak deri maskesi Hansen'ın performansını daha içgüdüsel ve ilkel hale getirdi. Yönetmen Tobe Hooper şiddeti doğrudan göstermeyerek filmin daha düşük bir yaş sınırlaması yani PG alacağını ummuştu. Filmin birçok sahnesinde aşırı grafik görüntüler yerine gerilimi arttırmak için daha fazla imalı şiddet kullanıldı. Ancak sansür kuralları filmin tonunu ve atmosferini o kadar korkutucu buldu ki film yine de R derecesi aldı. Bu durum Hopper için şaşırtıcı olmuştu. Çünkü çok daha geniş bir kitleye ulaşmayı hedefliyordu. Film çekildikten sonra dağıtım süreci büyük bir engelle karşılaştı. Dağıtımcılar tarafından fazla şiddet içerdiği ve ticarileştirilmeyecek kadar karanlık olduğu gerekçesiyle reddedildi. Sonunda film Brixton Pictures adlı tartışmalı bir dağıtım şirketi tarafından dağıtıldı. Ancak Brixton'ın mafya bağlantıları olduğu ortaya çıktı ve filmden elde edilen karların büyük bir kısmı yapımcı yerine organize suç gruplarına gitti. Texas testere katliamı İngiltere, Avustralya, Brezilya, Finlandiya, Fransa ve Almanya gibi birçok ülkede uzun yıllar boyunca yasaklı kaldı. Şiddet içeriği nedeniyle sansür kurallarını geçemedi ve bazı yerlerde 1980'lere kadar gösterime girmedi. İngiltere'de Texas testere katliamı Video Nasties adı verilen yasaklı filmler listesine alındı ve 1999 yılına kadar yasaktaydı. Bu yasaklar filmin ününü arttırdı ve adeta bir yasak meyve haline getirdi.
Film şiddet sahneleri yüzünden birçok ülkede yasaklanmıştı ve sansürle karşılanmıştı. Ancak ilginç bir şekilde şiddet sahnelerinin çoğu görsel olarak tam anlamıyla gösterilmedi. Örneğin testereyle doğrudan bir saldırı sahnesi nadiren net bir şekilde gösterildi. Fakat ses efektleri ve oyuncu performansları izleyicide bu olayın yaşandığına dair büyük bir etki bıraktı. Hopper aslında filmi daha geniş kitlelere ulaştırmak için daha az kanlı bir film yapmayı hedeflediğini söyledi. Ancak filmin gerilimi ve atmosferi o kadar yoğundu ki yine de sansürle karşılaştı. Jim Seydoux, Cook karakterini canlandırırken karakterin tamamen şiddetle hareket etmediğini düşündü. Onun gözünde Cook, Leatherface ve Drayton Sawyer arasında daha pasif, ailesini koruma içgüdüsüyle hareket eden biriydi. Ancak filmde karakterin acımasız doğası bu şekilde yansıtılmamış olsa da Seydoux rolüne derin bir anlam katmayı hedefledi. Çekim sürecinde bazı kazalar yaşandı. Leatherface'in Sally'yi testereyle kovaladığı sahnede Hanson testereyi gerçekten çalıştırıyordu ve bir anlık hata Hanson'ın testereyi neredeyse dizine saplamasına neden oluyordu. Neyse ki testerenin altına yerleştirilen bir metal plaka kazayı önlemişti. Filmde her sahne bir senaryoya dayansa da bazı sahneler tamamen doğaçlamayla çekildi. Leatherface'in motorlu testereyle dans ettiği ikonik sahne tamamen doğaçlamaydı. Gunnar Hansen sahne sırasında ne yapacağına dair net bir yönerge almadı. Bu yüzden testereyle deli gibi dans etmeye başladı. Bu sahne film tarihinin en unutulmaz görüntülerinden biri oldu. Ayrıca final sahnesinde Sally'yi canlandıran Marlee Burns'un pencereden atlama sahnesi gerçekti. Camdan atlayışı sırasında ciddi şekilde yaralanan Burns, o sahnedeki acı dolu çığlıklarını gerçek bir acı içinde atıyordu. Filmde kullanılan sahte kan bittiğinde final sahnelerinden birinde gerçek kan kullanıldı. Sally'nin parmağının kesildiği sahnede sahte kan ve özel efektler istenildiği gibi çalışmadığı için yönetmen Tobe Hooper gerçek kan kullanılmasına karar verdi. Bu sahnede gerçekten kesilen Marlee Burns'un çığlıkları ve tepkisi gerçekti. Texas Testere Katliamı tamamen bağımsız bir yapım olarak çekildi. Yönetmen Tobe Hooper ve yapımcılar Hollywood'un büyük stüdyolarında çalışmak yerine daha küçük ve bağımsız bir ekiple özgürce hareket etmeyi tercih ettiler. Bu özgürlük filmin sıra dışı ve cesur bir atmosfere sahip olmasını sağladı. Hooper filmin gerçekçi ve belgesel tarzı bir görünüm kazanmasını istedi. Bu yüzden el kamerası ve doğal ışık gibi teknikler kullanıldı. Bu da filmin izleyiciyi daha içine çeken bir etkisi olmasını sağladı. Çekim koşulları, sıcak hava, yorgunluk ve uzun saatler hem oyuncular hem de set ekibi üzerinde büyük bir psikolojik baskı yarattı. Oyuncular ve ekip sık sık setteki stres ve gerginlik yüzünden kavga ettiler. Özellikle Leatherface karakterini oynayan Hansen sıcak ve kostümün ağırlığı nedeniyle sette oldukça sinirliydi. Hatta ekip çekimlerin sonunda birbirlerine olan düşmanlık ve stresi unutarak projeyi bitirdikleri için büyük bir rahatlama yaşadıklarını itiraf etmişti. Texas Testere Katliamı gerçek bir olaydan esinlenilmiş gibi görünse de film tamamen kurgudur. Ancak Leatherface karakteri Mumya Evi filmine de ilham kaynağı olmuş, Ed Gein adlı ünlü bir seri katilden esinlenilmiştir. Ed Gein hakkında detaylı anlatımını yaptığım videoyu sağ üstteki karttan izleyebilirsiniz dostlar. Ed Gein 1950'lerde cinayet işlemiş ve kurbanlarının vücut parçalarından mobilyalar yapmıştır. Yani Gein insan derisinden yapılmış eşyaları ve maskeleriyle filmdeki Leatherface'in karanlık yüzünü oluşturmuştur. Hooper Ed Gein'den ilham aldığını ancak filmin hiçbir zaman gerçek bir olayla tam anlamıyla örtüşmediğini söylemiştir. Film yapım aşamasındayken ismi Head Chase yani kelle peyniri olarak düşünülmüştü. Ancak bu isim hem korkutucu bulunmadığı hem de izleyiciyi yeterince çekemeyeceği düşünüldü. Daha sonra film
Texas Testere Katliamı olarak adlandırıldı. Ki bu isim filmin vahşetini daha iyi yansıttı. Düşük bütçeli bir film olduğu için ekip film ekipmanlarını finanse etmekte zorlanıyordu. Filmde kullanılan bazı ekipmanlar ve malzemeler çalınarak sağlandı. Evet, çalınarak. Ekip bu konuda büyük bir risk aldı ama sonuçta bu tür ilginç detaylar bile filmin kült statüsüne katkıda bulundu. Filmin şiddet unsurları kadar rahatsız edici olan bir diğer unsursa ses tasarımıydı. Filmde deri yüzün testereyle kurbanlarını keserken çıkan sesler ve bağırışlar izleyiciler üzerinde büyük bir etki yarattı. Bu ses efektleri filmin korku ve gerilim seviyesini arttıran en önemli unsurlardan biri oldu. Filmin kanlı sahneleri genellikle gösterilmezken bu sahnelerin etkisi seslerle güçlendirildi. Evet dostlarım, söyleyeceklerim bu kadar. Filmin adında Texas kelimesi geçmesine rağmen Texas'ta böyle bir katliam hiç yaşanmadı. Filmin adındaki Texas unsuru tamamen filmdeki atmosferi yaratmak ve izleyicilere daha etkileyici bir korku hissi vermek amacıyla seçilmişti. Yönetmen Tobe Hooper bu fikri Amerika'nın kırsal bölgelerinde yaşanan garip olaylardan ve Amerikan halkının kırsal Texas'a yönelik ön yargılarından faydalanarak oluşturmuştu. Tobe Hooper ve yapımcılar filmi tanıtırken gerçek olaylardan esinlenildi ifadesini özellikle kullanarak izleyicilerde bu dehşet verici olayların gerçek olduğu hissini uyandırmayı amaçlamışlardı. Bu pazarlama stratejisi filmin hem daha korkutucu hale gelmesine hem de merak uyandırmasına yol açmıştı. Hooper o dönemde yaşanan kültürel ve siyasi manzaradaki değişiklikleri filme yansıyan temel etkiler olarak göstermiştir. Kendisinin kasıtlı olarak yaptığı, izlemek üzere olduğunuz film gerçektir şeklindeki yanlış bilgilendirme de Watergate skandalı, Vietnam Savaşı'ndaki katliamlar ve 1973 petrol krizi hakkında halkın hükümet tarafından aldatılmasına bir tepki olarak yapılmıştır. Videoyu beğenmeyi lütfen unutmayalım dostlar. Katıl butonundan bana çok ufak bir destek olabilirsiniz ve buradan gelen destekle kanalın daha çok gelişmesine katkıda bulunabilirsiniz. İlk hedefim hemen her videoda bahsettiğim gibi sizlere daha iyi seslendirme yapabilmem adına güzel bir mikrofon almak olacaktır. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Bir başka film bilinmeyenler videosunda görüşmek üzere. Ben Kapital Burak.